Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir cep çalışması yapacağız. Bu farklı bir cep arkadaşlar. E, Yan cep çalışmıştık önceki videomuzda. Bunu da bu şekilde torba cep çalışması yapacağız. İlk etapta bunu yine bebek demeyelim de 3-4 yaş çocuk hırkası olarak çalışmaya devam edeceğim. Ve bu kısmını da cep kısmını da önceden sizinle paylaşmak istedim. Buraya ben toplamda 40 tane ilmek attım arkadaşlar. 40 ilmekten sonra yani benim ipim şöyle yine dediğim gibi kiloluk yünler. Sihirli Eller Örgü Instagram sayfasında ulaşabilirsiniz. Ve 5 numara şişle örebileceğim kalınlıkta bir ip. Piyasada 5 numarayla örebileceğiniz kalınlıktaki iplerle çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bunun üzerine daha sonrasında çilek motifleri yerleştireceğim. Çilekli hırka olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi bu genelde hırkalarımızı biz hep şey olarak çalıştık. Bu daha önce de ayıcık motifli çalışmıştım. Onu V yaka çalışmıştım arkadaşlar. Bu hırkamızı ben yuvarlak yaka çalışmayı düşünüyorum. Farklı, değişik olması açısından. Önceki çalışmamda da V yaka yapmıştım. Her iki modelde farklı farklı olsun. Sizin açınızdan değişik teknikleri uygulamak açısından değiştiriyorum modelleri. Şimdi arkadaşlar bunu ilmek sayısının benim örgümdeki genişliğini size vermek istiyorum. Şöyle 20 santim oluyor arkadaşlar benim örgü şişim ve bu ipimle 40 ilmek 20 santime denk geliyor. Siz de kendi örgünüzde ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben lastik kısmını ördüm. Lastikten sonra lastiğim de şöyle 6 santim lastik ördüm arkadaşlar. Lastikten sonra da tekrar 8 santim daha düz örgü yaptıktan sonra cep ağzı için uygulayacağım lastik ilmeklerimi buraya yerleştirdim. Bunu da şu şekilde yaptım. Buradaki bant, lastik bantım hariç 4 tane ilmek ördüm. 4 tane ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane lastik ilmeğine çevirdim cep ağzı için. Tekrar burada geriye 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğim kaldı. Yani lastikten sonra 4 tane baştan 9 tane de sondan bıraktım. Benim ilmeklerimle bu cep ağzının genişliği yeterli oldu. Ve buraya da ben şöyle 2 santim şöyle arkadaşlar 2 santim lastik ördüm. Şimdi burada cep çalışmasına geçebiliriz. Siz de ön hazırlık olarak bu işlemleri yapabilirsiniz ve daha sonra birlikte devam edeceğiz. Cebin astarı içinde arkadaşlar ipimi tek rengini kullanmayı düşünüyorum arkasında. Cep ağzında farklı bir görüntü oluşması için. Normalde bu ipimin içine ben şu şekilde 2 kat açık pembe taş yün, tek katta koyu pembe koydum. Hafif kırçıllı oldu. İsterseniz tek renkle de çalışabilirsiniz. Şu şekilde nakovizon kalınlığında bir ip oldu arkadaşlar ve bunu da ben 5 numara şişle kullandım. Siz istediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Şimdi cebimizin yapımına geçelim. Şimdi arkadaşlar buradaki lastik ilmeklerini keserek çalışmamıza başlıyoruz. Şimdi buradaki lastik ilmeklerimizi örelim. Burada 4 tane düz ilmek örmüştüm arkadaşlar. Şimdi bu 4 tane düz ilmekten sonra lastiğimi kesmeye başlıyorum.
Bir tane örüyorum ve şu geriden gelen ilmeğimi üstünden atlatıyorum. Tekrar düz örüyorum. İlmeğimi atlatıyorum. Ters örüyorum. İlmeğimi atlatıyorum. Kesimimi bu şekil yapıyorum arkadaşlar. Önce ters geleni ters örüyorum. Düz geleni düz örüyorum ve daha sonra geriden gelen ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde kesimimizi yapıyoruz. Kesimlerimizi iğne yardımı ile de kapatabilirsiniz. O tarz videolarımızda kanalımızda mevcut arkadaşlar. Videolarım kısmına girerek videolarımın arasından seçip izleyebilirsiniz. Hazır lastik görüntüsü veriyor örgülerimize. Bu şekilde bütün ilmeklerimi kapattım. Evet arkadaşlar, bakın cebin ağzını yapmış oldum şu şekilde. Şimdi geri kalan ilmeklerimi de düz bir şekilde örüyorum. İki, 4, 6, 8, 10 tane burada ilmeğim var. 3 tane de burada ilmeğim var arkadaşlar. Bu aradaki ilmeklerimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 tane de burada var. Bununla 19 oluyor. Toplamda burada kaç ilmek kestiysem buraya da o kadar ilmek takmam gerekiyor. Hemen onun hesabını yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane. 17 tane ilmek kestim. O 17 tane ilmeği buraya ilmek takarak da örebilirsiniz arkadaşlar. Bu aşağıdan ilmek alarak da yukarıya doğru bir parça örebilirsiniz. Şimdi biz ilmek alarak yukarıya doğru bir parça örmeyi düşünüyorum ben arkadaşlar. Bunun için de şöyle yine tığımdan yardım alıyorum. İpimi şöyle 2 kat yapıyorum. Çünkü bu iplerimiz ince olduğu için kalınlaştırmak için katlıyoruz. Bu örgüde bu şekil yaparsanız burada tekrardan ilmek şuraya ilmek atarak yapmak zorunda kalmazsınız. Şimdi yine şöyle şu hizadan yani şöyle lastiğimi tutuyorum. Şöyle yaklaştıralım biraz arkadaşlar. Şöyle lastiğimin hizasından şöyle tutuyorum ve şuradan başlayarak şuradan şu ters ilmeğimden şöyle tutuyorum yine şöyle. Bu üste gelen haroşalarımın içinden 17 tane ilmek çıkartıyorum. Şuradan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Şuraya kadar geliyor arkadaşlar. Şuradan hemen şöyle yukarıya bakan şöyle haroşalarımdan ilmek alıyorum. Ve burayı sıkıştırıyorum. Şu yukarı bakan haroşalarımdan şöyle ilmeklerimi çıkartıyorum. Şu alttakilere batmıyoruz. Yukarıya doğru bakan haroşalarımdan şu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Buradan da 17 tane ilmeğimi çıkartacağım arkadaşlar. Şöyle yukarıya bakan haroşama ilmeğimi takıyorum. Şunlara değil yukarı bakanlara. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12,
13, 14, 15, 16, 16 kaç taneydi? Evet, 17 tane olacak arkadaşlar. Şimdi şuradan bir geriden, şu bir geriden dağılacağım. Çünkü burada 4 ilmeğim kalacaktı. Burada da 4 ilmeğim kaldı. 1, 2, 3. Hatta şöyle dördüncüye de batmışız. Şunu çıkartalım arkadaşlar. 2 geriden şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 oldu. Şuradan bir tane de dönüşte buradan alacağım arkadaşlar. Ve 17 ilmeğe ulaşmış olacağım. Hatta şurada ilmeklerimi takarken buradan da bir tane ilmek çıkartabilirim. Şuradan 17 ilmek çıkartmam gerekiyor. Şöyle önce şu ilmeklerimi şişime aktaralım. Şu tığ yardımıyla şuradan bir tane daha ilmek alıyorum. Şöyle. Daha sonra ilmeklerimi şişime aktarıyorum arkadaşlar. 17 tane ilmek çıkarttım. Çünkü 17 tane lastik ilmeklerimi kapatmıştım. Evet. Şimdi şunu da sıkıştıralım arkadaşlar. Bir tane ilmeğimiz eksik geldiği için tekrar çıkarttım. Şöyle. Örgüde hiçbir zaman çözümsüz bir şey yoktur arkadaşlar. Mutlaka bir çözüme ulaşabilirsiniz. Hemen örgülerinizi sökmeyin. Biraz düşündüğünüzde değişik fikirlerle farklı çözüm yollarına ulaşabilirsiniz. Şimdi ben burayı şu şekilde şuradaki şişimi alarak örüyorum. Yedek şişim. Şöyle arkadaşlar olmadığı için bunu şöyle yedek bir şişe alıyorum. Şu şekilde aktarıyorum. Bu burada dururken ben buradaki ilmeklerimi buraya gelene kadar örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ve bu örgüyü içeriden şöyle düz görünmesini istediğim için şöyle düz olarak örüyorum. İç kısma yani şöyle çevirdiğimizde buradan cebimiz düz örgü olarak görünmesi gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar düz örgü olarak devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Evet, tekrar dönüyorum. Ve buradan da şu şekilde ters örgü olarak devam ediyorum. Şu şekilde. Arkadaşlar bu arkaya aldığımız 17 tane ilmeğimizi bu kadar, yani burada 25-26 sıra örmüştüm. Aynı bunu da ördüm. Aynı sayıda ve kendi bu ilmeklerin hizasına geldi. Bakın arkadaşlar aynı hizaya geldi. Şöyle cebimizi açtığımızda burada da renk tonu daha güzel bir hava verecek. Şimdi arkadaşlar bu yedek şişimize aldığımız ilmekleri geri kendi öreceğimiz şişimize geri aktarıyoruz. Şu şekilde. Yani normalde şuradan geri dönerken buraya 17 ilmek atarak devam ediyorduk. Şuradan tekrar ilmek çıkarıp aşağıya doğru örüyorduk. Bunu aşağıdan yukarıya doğru ördük. Bu şekilde örgümüze devam ettik arkadaşlar. Bu yöntemle daha muntazam ve düzgün duruyor. Şimdi şu şekilde aktardım ilmeklerimi ben. Şöyle arka sıraya dönüyorum. Şu şekilde örgümün arkasını döndürüyorum. Bakın buradaki ilmek şuraya denk gelecek. Şimdi hemen
örmeye başlayalım. Şuradaki ilmekleri bu defa buradaki şiş bunları yedek şişim almam gerekiyor. Çünkü bu şişimi örmek için kullanacağım. Ama 5 numara bir yedek bir şişiniz varsa örgünüzü 2 tane aynı numara şişle de devam edebilirsiniz. Ben şimdi yedek şişime ilmeklerimi taktım ve örgü şişimi elime alıyorum. Hemen buradan örgümü örmeye başlıyorum. Buradaki kalan ilmeklerimi örüyorum. Buraya şu şekilde kesim yaptığım yerdeyim. Şöyle geldim arkadaşlar. Hemen burada bu cep ördüğüm ilmeği buraya tutturuyorum. Buradaki ipimizi artık kesebiliriz. Şöyle keselim. Ve buradaki ipimize bağlayalım. Örmeye devam edebilmemiz için şöyle bağlıyorum. Şimdi bu cepteki ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar. Şöyle şişimi alıyorum ve cepteki ilmeklerimi şu şekilde örerek diğer tarafa geçiyoruz. 17 tane ilmeğimizi geri şişimize aktarmış oluyoruz. Cebimizi de ördük. Şimdi tekrardan burada kaldığımız yerden örgümüzü bağlıyoruz. Buradaki ilmeğimizden şu şekilde örerek devam ediyoruz. Lastik ilmeklerimi de örüyorum. Ve örgümü ön yüzüne geliyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Bakın tekrardan ilmeklerimizi geri almış olduk. Şu şekilde cepte farklı bir hava vermiş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada bundan sonrasını istediğiniz uzunlukta uzatarak hırkanıza devam edebilirsiniz. Ben videomun bu kısmını cep yapımı olarak sade paylaşacağım arkadaşlar. Aynı bu hırkayı çilekli 3-4 yaş çocuk hırkası 5 yaşa dolabilecek şekilde öreceğim. Onu da sizlerle birlikte paylaşacağım. Yine birlikte adım adım yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu cep yapımı işlemini biz tamamlamış olduk. Arka tarafını şöyle döndürüyorum arkadaşlar. Buradaki yanlardaki kalan açık kısmı bizim dikmemiz gerekiyor. Bunun için bize bir iğne gerekli. İğne yardımıyla ben şuradaki dikişlerin yapımını size göstermek istiyorum. Şöyle iğnemize ipimizin tek katını taktık. Şuradan hemen dikmeye başlayalım. Şöyle tutuyorum arkadaşlar, şu şekilde. Şöyle tuttum. Şimdi şu haroşaların şöyle üst kısmında kalanları alıyorum ve şöyle dikiyorum. Tekrar yine şu üstteki haroşaya batıyorum ve dikmeye devam ediyorum. Yine aynı şekilde şu hizayı takip ederek cebimin yan dikişlerini yapıyorum. Hep aynı hizadan gidiyorum arkadaşlar. Eğri durmaması için şöyle hep aynı noktaya batarak ilerliyorum. Bu şekilde devam edeceğiz.
Bu şekilde. Burada düğüm yapmıştık arkadaşlar. Bu dursun. Bunu iç tarafa alacağız. Ve bu şekilde dikişlerimize devam ediyorum. Şöyle lastiğimin ağız kısmına geldim. Ve bitti arkadaşlar. Şimdi ipimizi kesiyorum ve buradaki şu fazla ipleri de örgülerimizin arasından yürüterek şöyle kaybediyoruz. Yine bunu da aynı şekilde yapıyorum. Düğümlediğim ipimi de yine örgümün arasından kaybetmem gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar haroşaların arasından yürütüyoruz ipimizi. Bakın şöyle. Bunu da şöyle keselim. Şu şekilde temiz bir dikiş oldu arkadaşlar. Aynı işlemi buraya da uyguluyoruz ve cepimizin yapım aşamasını sonlandırıyoruz. Bu şekilde cep işlemini yapmış oluyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum. İnşallah diğer videolarda beraber olmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4-5 yaş çocuk hırkası, takma kollu ve yuvarlak yakalı nasıl yapılır? Onu birlikte çalışacağız. Daha önceki videolarımda buradaki torba cep yapımını anlatmıştım arkadaşlar. Ve bu çilekli bir hırka çalışacağım için bu çilek motifinin yapımını da anlatmıştım. Kanalımda her ikisi de mevcut. Bu hırkanın yapılışını bölüm bölüm yayınlıyorum arkadaşlar. Hırka bittiğinde bütün bölümleri tam bir video olarak da size yayınlayacağım. Şimdi hırkamızın biz cep kısmını daha önceden dediğim gibi yayınladık. Çilek kısmını yine aynı şekilde yapılışını yayınladım. Ve hırkamızın 4-5 yaş için rahatlıkla olabilecek büyüklükte ve daha büyük yaşlar için de kullanabileceğiniz ölçüde bir hırka arkadaşlar. En fazla 7 yaşına kadar rahatlıkla olur. Şu kol boyunu uzattığınız takdirde 7 yaşına kadar rahatlıkla giyer. Yani şu kol altı boyu uzunluğunu biraz uzun yaparsanız 6-7 yaşa kadar da rahatlıkla giyebilecek büyüklükte bir hırka, ama biz 4-5 yaş için çalışacağız arkadaşlar. Şişim 5 numara arkadaşlar. İpim de şu şekilde kiloluk yünleri katlayarak kullandım. Şu şekilde pembenin koyu ve açık tonunu kullanarak çalıştım. Bu bölümde arkadaşlar kol kesimi nasıl yapılır onu çalışacağız. Kol oyuntusu nasıl yapılır onu çalışacağız arkadaşlar. Bu yuvarlak yaka yapacağım için kol kesiminden sonra bir miktar örmem gerekiyor. Yaka kesimini de yine tekrar ayrı bir videoda çalışacağım sizlerle. Şimdi kol kesimi nasıl çalışılır birlikte yapmaya devam edelim. Arkadaşlar şimdi hırkamızın kol kesimini birlikte yapacağız.
Ben şöyle kol altından uzunluğunun ölçüsünü vereyim sizlere. Şöyle şuradan tuttuğumuzda şöyle arkadaşlar 30 santim ölçüsü var. Eni ise şu şekilde, eninin genişliği ise 23 santim. Boyu 30, eni 23 santim bir hırka yapıyoruz. Şöyle çileğimizi anlatmıştık. Şimdi arkadaşlar kol kesimi nasıl yapılır onu çalışacağız. Ben hırkamın ön yüzünü başlarken 40 ilmekle başladım. Ve her ikisini de aynı anda ördüm arkadaşlar. Şimdi kol kesimini de sizlerle birlikte aynı anda yapacağız. Şöyle şuradan örerek başlıyorum. İlk önce sağ ön kol kesimini yapıyorum. Sonra da sol ön kol kesimini yapacağız arkadaşlar. Şöyle ön lastiğinde 3 ilmeği şu şekilde düz ördükten sonra lastik örüyorum. Lastiği de arkadaşlar ön sırada normal bir düz bir ters olarak örüyorum. Arka sırada ters ilmekleri örmeden alıyorum. Ve bu şekilde öndeki lastiğimiz böyle sarkma yapmıyor ve hazır triko lastik görüntüsünde oluyor. Şimdi bu sırada bu düz ilmekleri ördüm, tersleri de ördüm. Arka sırada ters ilmekleri örmeden alacağım. Şimdi kol kesimi için kola doğru ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar kol kesimi için kol altına geldim. Şimdi bu şöyle tuttuğumuzda şöyle arkadaşlar şöyle yani kanal videoya göre şöyle tutayım. Bu sağ yan parçamız oluyor. Sağ ön parça. Sağ ön parçada kesimi şöyle arkaya denk geliyor. Arkadan yapıyorum. Şu şekilde burada ilk etapta bu takma kol olacağı için şöyle 1 2 3 ve 4 adet şöyle kesim yapıyorum ve tekrar sıra başına kadar örüyorum. Sıra başına kadar gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi lastiğe geldim. Şöyle düz olanları örüyorum. Ters olanları şöyle örmeden alıyorum. Düz olanları örüyorum. Ters olanları örmeden alıyorum. Şu şekilde düz olanları örüyoruz. Ters olanları örmüyoruz. Düzleri örüyoruz. Şimdi burada sonda 3 tane ilmeğim var. 1 2 3. Bunları da örmeden alıyorum. Bu şekilde lastiğimiz daha düzgün ve toplu olmuş oluyor. Eğer burası çok fazla çekerse arkadaşlar bazen arka sıradan bu 3 ilmeği örebilirsiniz. Siz örgünüzün gidişatına göre ayarlayın. Şu şekilde tekrar ilmeklerin yönünü düzelterek 3 ilmeği şu şekilde düz bir şekilde örüyorum. Tekrar normal lastik örer gibi örüyorum. Bu ilmeklerin yönünü düzeltiyorum. Çünkü örmeden aldığımız için yönü değişiyor. Yani ön sırada normal ilmekleri örüyorum. Arka sırada ters olan ilmekleri örmüyorum. Lastiğimizin yapılışı bu şekilde. Şimdi tekrar bu kesim yaptığımız yere kadar örelim. Şimdi yine arka yüzden tekrar kesiyorum. Bu defa 3 tane ilmeğimi kesiyorum. 1 2
3 şu şekilde arkadaşlar. 3 ilmeğimi kesiyorum ve tekrar sıra başına kadar örüyorum bütün ilmeklerimi ve geri geliyorum. Tekrar arkadaşlar arka sıradayım. Yine buradan 2 tane ilmeğimi 1 2 kesiyorum ve tekrar sıra başına kadar örüp geri geliyorum. Bu ön parçamız arkadaşlar. Ön parça olduğu için ilmeklerimizi şu şekilde tutalım. Kesimimizi biraz derin yapıyoruz. Takma kol olacağı için kolumuzun omuzdan aşağıya düşmemesi için. Bu önde de yuvarlak yaka açacağım için şu şekilde 2, 4, 6, 8, 10 tane lastik ilmeğimi kesiyorum. Daha sonra tekrardan 3 ve 3 olarak keseceğim arkadaşlar. Bu omuzda 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğimiz kaldığı zaman omuzu bırakacağım. Şimdi dönüşte buradan bir kere daha kesim yaptığımda kesme işlemimi bitirmiş olacağım. Şimdi sıra başına kadar örüyoruz. Tekrar arka yüzle buluşalım. Şimdi arkadaşlar 4, 3, 2 kestim. Şimdi bir tane daha keserek şu şekilde ön kol oyuntusunu bitirmiş oluyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Bu sayılar sizin örgülerinizde değişebilir. Mesela çok ince bir iple örüyorsanız 3,5 gibi burayı 5 ile başlayın arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1 olarak devam edin. Benim ipim ve şişim kalın olduğu için ben 4 ile başladım. 4, 3, 2, 1 de bitirdim. Yani kol ön oyuntusunu az yaparsanız bu kısımda yığılmalar oluşur. Onun için ona dikkat ederek bu kol oyuntusunu yaparsanız daha düzgün olur. Şu şekilde arkadaşlar. Ben arkadaşlar şöyle örgülerimi örerken şöyle bir kıyafeti kullanıyorum. Mesela bu benim öreceğim kişinin giydiği bir kıyafet. En güzel teknik budur arkadaşlar. Öreceğiniz kişinin bir kıyafetini alarak onu ölçü yapın kendinize ve ona göre çalışın. Mesela şöyle arkadaşlar, ben bu reklam kollu bir kazak ama şöyle düşünün. Şu şekilde kol olarak şöyle düşündüğünüzde şöyle açtığınızı düşünün şu şekilde. Bakın şöyle bu oyuntu yeterli olacaktır. Burası da omuz için kalan kısım. Şimdi ben burada yuvarlak kesim yapacağım için ne yapıyorum? Şu şekilde örgümü koyuyorum ve buradaki yaka genişliğine göre buradan ilmek kesiyorum. İlk etapta bu lastik ilmeğini kesiyorsunuz. Daha sonra da burayı ben şöyle 3-3 ayarladım arkadaşlar. Sizin ipiniz ince ise bu kısmı 4-3-2-1 şeklinde kesebilirsiniz. Benim ipim kalın olduğu için birden açılır. 4-3-2 yaptığımda çok çabuk açılacağı için ben bunu şöyle 3-3 olarak kesebilirim ya da 3-2-2 olarak ayırabilirim. Bunu burada ayarlayacağız birlikte arkadaşlar. Şimdiki bunun üzerine koyduğumda buradaki kesme işlemi bana 4-2-2 ve 1 olarak gidebileceğimi gösteriyor. Burada da 10 tane kalacaktı. Hemen hesaplayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane kaldığında lastik ilmeğimi kestikten sonra 3, 2, 2, 2 olarak gidebilirim. Ya da 3, 2, 2, 1, 1 olarak gidebilirim. Çünkü buradan ne kadar fazla ilmek keserseniz o kadar geniş olur yakanız. Çok fazla geniş olmaması için 3, 2, 2, 1, 1 olarak gidebilirim arkadaşlar. Bu yaka kısmına geldiğimizde orayı sizlerle birlikte çalışacağız. Dediğim gibi bir kişiye yapıyorsanız elinizde mutlaka bir örnek bulunsun.
Örneğe göre çalışın arkadaşlar. Örnek size yol gösterici olacaktır. Kesimleri yaptığınızda üzerine koyarak yeterli olup olmadığını anlayabilirsiniz. Şöyle kol uzunluğunu ne kadar yapacağınızı da buraya ölçerek genişliğini bu şekilde belirleyebilirsiniz. En güzel teknik budur arkadaşlar. Çünkü ipler, şişler, elinizin ayarına göre ölçüler değişiklik gösterebilir. Ama sistem bellidir. Sistem bu şekilde devam eder. Kalın iplerde daha az sayılarla kesim yaparsınız. İnce iplerle daha fazla sayılarla kesim yaparsınız. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi ben burada 4, 3, 2, 1 olarak kesim yaptım ve bıraktım. Burayı kol boyu gelene kadar yarısı olana kadar öreceğiz. Dediğim gibi şöyle modelden yardım alarak kolun şöyle yüksekliği ne kadar olması gerekiyor onu hemen öğreniyoruz. Bakın şöyle koyuyorum. Burada 16 santim oluyor arkadaşlar kolun yüksekliği bu modele göre. Bunu şuradan ölçmemiz gerekiyor çünkü bu reklam kollu bir kazak ve burada da 16 çıkıyor. Biz de aşağı yukarı 14, 15, 16 olarak çalışırız arkadaşlar. Şimdi ben şuraya ilk kesim yaptığım yere 16 santimi koyuyorum. Şu şekilde. 16 santimi şöyle koyduğum zaman ne kadarını örmüş oluyorum? Şöyle şuradan hizaladığımda arkadaşlar şöyle gelelim yavaşça. Ben 14 santim örmüşüm şu ana kadar. 16 santimin 14 santimini örmüşüm. Bu şöyle koyduğumda yakaya gelene kadar şuraya geldiğimde yani şu kısma geldiğimde buradan 1, 2, 3, 4 santim kala yakayı kesmem gerekiyor. Onun için benim kaç santim daha örmem gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 santim daha örmem gerekiyor. Bu koldan itibaren şu şekilde 8 santim daha örmem gerekiyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu düz kısmı 8 santim örüyoruz, bırakıyoruz. Daha sonraki videomda yuvarlak yaka kesimini anlatacağım. Dediğim gibi videoyu ilk önce parça parça anlatacağım size. Daha sonra da tüm videoyu birleştirerek size sunacağım. Ama ilk etapta bu şekilde parça parça anlatarak yayınlamak istedim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bu örgü ince bir iple çalışıyorsanız buradaki kesim 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1 diye gider. Yani buradaki genişliği ona göre ayarlamanız gerekiyor. 1, 1 olarak devam etmeniz gerekiyor. Bu kalın bir ip ve kalın bir şiş olduğu için 4, 3, 2, 1 kestim ve yeterli geldi. Şimdi arkadaşlar siz de aynı kalınlıkta yapıyorsanız benimle aynı sayılarda çalışabilirsiniz. Şimdi bu parçayı artık bırakıyorum. Burası sağ ön parçamızdı ve tersinden kestik. Şimdi sol ön parçamızı kesmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar sol ön parçamızın kesimine geldik. Sağ ön parçamızı yaptık. Yani sağ parçayı arkadan kestik. Sol parçayı da önden keserek işlemlerimize devam ediyoruz. Aynı şekilde kesmeye devam edeceğiz. Tek yapacağımız işlem bunu ön yüzden, iyi yüzden kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle yine aynı şekilde 4 1 2 3 ve 4. Yani yine aynı işlemleri yapacağız. 4 3 2 diye keseceğiz. Tek farkı bu parçayı önden kesiyoruz. Sol parçayı önden kesiyoruz. Sağ parçayı arka yüzden keserek devam ediyoruz. Yani bunu keserken ön yüzden ters örgü olarak örüyoruz. Bunu arka yüzden sağ parçayı, sol parçayı da ön yüzden düz örgü olarak kesiyoruz. Tek yaptığımız
fark bu. Yani 4 3 2 1 şeklinde, burada da aynı 4 3 2 1 şeklinde bu parçayı da kesiyoruz arkadaşlar. Tek farkı ön yüzden kesiyor olmamız. Bu şekilde aynı burada yaptığım işlemleri de bu parçada uygulayacağım ve daha sonraki kesimlerime devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi sıra başına kadar örüyorum ve geri geliyorum. Şimdi tekrar kesimimi yapıyorum. 1 2 3 4 3 2 1 2 defa daha yaptığımda kesme işlemi burada da bitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 2 kesme yapıyorum. Pardon. 4 3 evet ve 2. Bu şekilde 4 3 ve 2. Dönüşte arkadaşlar bir tane daha kesim yaparak kol kesimini bitirmiş oluyorum. Şimdi bir tane daha şöyle kesiyorum ve kol kesimini bitirmiş oluyorum. Arkadaşlar şimdi bu tarafı da bitirdik. Her iki tarafında kesimlerini bitirmiş oldum. Şimdi her iki kolu da neden anlattım? Genelde videolarımda arkadaşlar soruyor. Bu tarafı kestik, öbür tarafı nasıl keseceğiz? Kesimlerin arkadaşlar her zaman için bir taraf terse, bir taraf düze denk gelir. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı işlemi yapıyorsunuz ama birini tersinden, birini düzünden yapıyorsunuz. Yoksa başka türlü çalışamazsınız. Şimdi biz her iki tarafta da kol oyuntumuzu yaptık, bitirdik. Ölçümüz de şöyle arkadaşlar 16 santimdi. 16 santimin şöyle tuttuğumda mezramı daha iyi anlaşılır. Ben şu ana kadar şöyle tuttuğum zaman bir 5 santimini örmüş oluyorum. 5 santimden sonra şöyle kol yaka oyuntusu için burası son noktamız 16. Şöyle arkadaşlar 16'dan şöyle 4 ilmek 16 15 14 13 şöyle 4 santim gelene kadar olana kadar örmemiz gerekiyor. Şimdi şu kol oyuntusuyla birlikte şöyle tuttuğumuzda 12 santim olana kadar şöyle kol oyuntusundan itibaren 12 santim olana kadar örmemiz gerekiyor. Bu 4 santimi de yaka açmak için kullanacağız arkadaşlar. Siz şimdi bu her iki kolu da 12 santim olana kadar örün arkadaşlar. Dediğim gibi videomuzu parça parça çekiyorum. Bu bölümde sadece kol oyuntusuyla videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi istediğim uzunlukta ördüm bu kısmı ben. Size verdiğim ölçülerde. Şimdi yakamızı açmaya başlıyorum. Yuvarlak yaka yapılırken arkadaşlar ilk etapta ne yapıyoruz? Lastik ilmeklerimizi birden kesiyoruz. Şöyle ilk etapta şu arka taraftan başlayacağım. Çünkü iki parçayı ben birlikte götürüyorum. Her iki parçanın da kesimlerini beraber yapacağız arkadaşlar. Şimdi ön parça, sol ön parça arka tarafa denk geliyor kesimlerimiz. Onun için bunu arka taraftan kesiyorum hemen. Şu şekilde lastik ilmeklerimizi kesiyoruz. 1 2 3
4, şöyle ipin katına girdi. 3, şöyle düzeltelim. Şimdi dördüncüyü kesiyorum. Tekrar 5. 6. 7. ve 8. ilmeğimi de kestim. Şu şekilde lastik ilmeklerimin tamamını kesiyorum. Arkadaşlar, kesimler parçalarda biri ters yüzüne denk gelir, diğeri ise ön yüze denk gelir. Bunları karıştırmayalım. Şu şekilde ön yüze ters yüzden keseceğimizi aynı ters örgü yapıyormuş gibi kesiyoruz. Şimdi bu parçayı ilk etapta çalışıyorum sizinle. Sol ön parçamız arkadaşlar. Şimdi şu şekilde geri dönüyorum. Şöyle geri dönüyorum ve buraya kadar tekrardan örüyorum. Tekrar bu başa kadar örüyoruz. Arkadaşlar şöyle benim şişim ve ipim kalın olduğu için buradaki ilmek sayım çok fazla değil. Şişleriniz kalın olduğu zaman buradaki kestiğiniz ilmeklerin sayısını değiştirebilirsiniz. Mesela arkadaşlar ben bunu 3 3 2 2 gitmeyi düşünüyordum. Ama buradaki ilmek sayım 14 tane omuzda 2 4 6 8 10 12 14 şu şekilde ilmek bıraktığımda 14. Burası biraz omuzda kalın gelebilir. Çünkü omuzda şöyle şu genişlik takma kolda çocuk örgülerinde gayet iyi ve yeterli oluyor arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane ilmeği bırakacağım ben omuz için. Ve bu geri kalan ilmekleri ön oyuntusunda kullanmayı düşünüyorum. Onun için ben buradaki oyuntuyu arkadaşlar 2 2 keserek gitmeyi düşünüyorum. 2 2 2 2 ve sonda da 1 1 olarak gideceğim. Şimdi 3 3 2 2 devam edecektim ama bu şekilde çok daha fazla ve çabuk açılacak. Buradaki ilmek sayım fazla olmadığı için 2 2 ilerleyeceğim. Sizin ilmekleriniz daha fazlaysa ve şişiniz daha ince, ipiniz daha ince ise 3 3 ilerleyebilirsiniz. Şimdi ben burada 2 tane ilmeğimi şu şekilde 1 2 2 tane ilmeğimi şöyle kestiğim zaman arkadaşlar bakın gayet güzel bir şekilde açılıyor. Birden açılmasını istemiyorum. Şimdi sıra başına kadar örüyorum ve tekrar geri kestiğim yere kadar ilerliyorum. Tekrar geri dönüyorum. Biliyorsunuz sol ön parçanın kesimlerini yapıyoruz. Sol ön parçayı kesim yaparken arka yüzden kesiyoruz. Kesimler ben genelde hep ön yüzden kesimlerimi yapıyorum ve paylaşıyorum tek bir parçayı. Bu defa sol tarafı nasıl keseceğinizi soruyorsunuz. Onun için ilk etapta sol ön parçada kesim yaparak ilerlemek istedim arkadaşlar. Şöyle bakın gayet güzel açılıyor. Şimdi
2 ilmeğimi daha kesiyorum. Şu şekilde tekrar şöyle 1 2 2 ilmeğimi daha kestim arkadaşlar. Bu şekilde hem ağır ağır açılıyor hem de daha muntazam açılıyor. Bu kesimleri yaparken siz kendi yapacağınız ölçüleri kullanabilirsiniz. Mesela büyük bir beden çalışıyorsunuz. Büyük beden için kullanacağınız ölçü yapacağınız kişinin bir eşyası olabilir, kıyafeti olabilir. Mesela şöyle ilerlerken kesimlerinizi yaparken kıyafetin üzerine koyarsınız ve ne kadar açmanız gerektiğini, omuzda ne kadar kalması gerektiğini kıyafetin üzerine koyarak daha iyi anlaşılır arkadaşlar. Eğer elinizde ölçü yoksa standart kesimleri uygulayabilirsiniz. Şimdi burada 12 tane kalacaktı. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ben 2, 4, 6 ilmek daha kesmem gerekiyor. Şöyle geri dönüyorum tekrardan. Mesafe kısa olduğu için kamerayı kapatmıyorum. Daha iyi anlaşılması açısından. Bu şekilde ilerliyorum. Tekrar arkaya geldiğimde yine üçüncü kesimimi uyguluyorum. Tekrar yine 2 tane keseceğim. Şöyle 1 ve 2. Bu şekilde arkadaşlar bakın gayet güzel ve muntazam bir şekilde açıldı. Şimdi tekrar sıra başına kadar ilerliyorum. Bu şekilde yine tekrar kesimlerime devam edeceğim. Bu defa bir olarak ilerleyeceğim arkadaşlar. Çünkü artık burada açıklığımız yeteri kadar oldu. Buradaki ilmeklerimizi sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi 1, 2, 3, 4 ilmek daha kestikten sonra omuz uzunluğunu da şöyle kontrol edelim. Bakın bu arada şöyle üzerine koyuyoruz çünkü örerken arkayı biliyorsunuz daha kapatmadım. Eğer burada birkaç sıra fazla olursa arkada da o birkaç sırayı örerek uzunluğumuzu ayarlayacağız. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Bir tane kesim yapacağım bu defa arkadaşlar. Şimdi döndüm. Şimdi bir tane ilmeğimi kestim. Tekrar sıra başına kadar örüyorum. Tekrar geri geldiğim zaman bir ilmek daha azaltacağım. Dönüyorum. Arkadaşlar ben çekimleri yaparken rahatlık olması açısından misinalı şişlerle anlatıyorum. Siz normal şişlerle de örgülerinizi yapabilirsiniz. Şimdi tekrar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Arkadaşlar şimdi buradan bir tane daha kesiyorum. Şu şekilde ve tekrar
sıra başına ilerliyorum. Yine arka parçaya döndüğüm zaman hırkamızın ölçüsünü yapacağız. Kol boyu yeterliyse kesmeyi bırakacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle arka parçanın üzerine koyuyorum. Bakın, evet. Şu anda arkadaşlar kesimimiz ve kol yüksekliğimiz oldu. Şimdi biz bu parçayı arka parçaya birleştireceğiz. Nasıl yapacağız? Şöyle tığ yardımı ile şöyle bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Yalnız arka parçamızın şöyle çevireceğim için örgümü bu tarafa geçmem gerekiyor. Arka parçamızı ters tarafından birleştireceğim için bu öbür tarafa, öbür yüze bir sıra örerek şu şekilde bir sıra örerek sıra başına geliyorum arkadaşlar. Şu şekilde sıra başına kadar örelim. Arkadaşlar şöyle bakın. Sıra başına kadar ilerledim. Bu ön parçayı şöyle bakın. Her iki parça iyi yüzleri birbirine bakacak şekilde şöyle şişlerimi tutuyorum. Bakın şöyle şu şekilde ve şöyle kol boyunu yine kontrol ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu omuzları tığ yardımı ile birleştireceğim. Bu ipimin bir tanesini kesiyorum. Çünkü bize bir tanesi yeterli olacak. Ve buradan şuradan arkadaşlar şöyle ipin uçlarını bağlıyorum. Evet. Şimdi bu parçayı tığ yardımı ile birbirine birleştiriyorum. Şuradan karşılıklı örerek şöyle birleştiriyoruz. Omuzlarda dikiş olmasını istemiyoruz. 13 tane ilmeğimiz kalmıştı arkadaşlar. 12 olması gerekiyordu ama kol boyunun uzunluğu yeterli olduğu için bir tane kesmemi yapmadım ve 13 tane ilmek de bıraktım. Şimdi şöyle birleştiriyorum. Bunu bu şekilde ilmeklerimi birleştiriyorum. Tığ yardımı ile omuzlardaki ilmekleri bu şekilde birleştirebilirsiniz. Tekrar 2 ilmeğim kaldı. Onu da alıyorum. Bu şekilde ve ipi kopartıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ipimi kopartıyorum. Ön parçamızın bir tanesini tamamlamış olduk. Şu şekilde bakın. Omuzda şöyle daha düzgün bir görüntü oluyor. Şimdi şu şekilde ön parçamızı bitirdik. Bakın şöyle şu şekilde. Ve diğer ön parçayı birleştireceğiz. Arkadaşlar şöyle. Aynı burada da bu ön parçada uyguladığım kesme işlemlerini yaparak bu parçayı da bitireceğim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bunu ön yüzde kesmeye başlayacağım. Sağ ön parçamız. Ne yapıyoruz? Hemen ön yüze geliyoruz. Örerek şu şekilde. Hırkamızda arkadaşlar daha önceki bölümde de söylemiştim. Torba cep uyguladık.
Ve bunu da kanalımda videolarım kısmına girerseniz bulabilirsiniz. Torba cep olarak çalıştım ve videonun sonunda tüm parçaları birleştirerek çilekli hırka yapımı olarak sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bu ön parçaya, sağ ön parçaya da ön yüze geldikten sonra kesimlerimize başlayacağız. Daha sonra da yuvarlak yakayı birlikte sizlerle yapacağız arkadaşlar. Yakayı takarak işlemlerimizi bitireceğiz. Arkadaşlar şimdi burada yine aynı burada olduğu gibi lastik ilmeklerinin tamamını keserek devam ediyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmeğimi kestim. Arkadaşlar burada olduğu gibi 2 2 2 1 1 olarak kesiyorum ve örgümü tamamlıyorum. Şimdi 8 taneyi kestim arkadaşlar. Geri kalan ilmeklerimi sıra başına kadar örüyorum ve tekrar geri geliyorum. Şimdi 2 tanemi kesiyorum. 1 2 tekrar sıra başına kadar örüyorum ve geri geliyorum. Şimdi arkadaşlar 2 ilmeğimi daha kesiyorum. 1 2 tekrar sıra başına kadar örüyorum. Arkadaşlar aynı burada olduğu gibi 2 2 2 1 1 olarak devam ediyoruz ve tekrar bu arkada omuzu birleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar üçüncü ikili kesimimi yapıyorum. 1 2. Şimdi burada 2 4 6 8 10 12 14 tane ilmeğim kaldı. Şimdi burada 13 tane ilmeğim kalacak. Dönüşte bir tane daha kesim yapıp bırakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir tane daha kesiyorum. Ve buradaki ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şimdi bir tane daha kesim yaptıktan sonra omuzu birleştiriyoruz. 13 tane ilmeğimiz kalacak. Şimdi arkadaşlar son kesimimi yapıyorum. Şu şekilde. Ve sıra başına geldiğim zaman diğer omuzu da birleştirerek ön oyuntusunu ve omuz birleştirmelerini bitirmiş oluyoruz. Şimdi bunu da aynı şekilde arkadaşlar bu parçaya birleştirmem gerekiyor. Şu şekilde bakın. Kolumuzun yüksekliği de gelmiş oldu. Ve şimdi buradaki ilmekleri ben şişime, şu diğer boşta kalan şişime aktarıyorum ve birleştirebilmem için omuz başına geliyoruz. Arkadaki ilmeklerimizi şöyle boş şişime aktarıyorum arkadaşlar. Buradan örerek ilerlemiyorum. Çünkü ördüğüm zaman diğer tarafla sayımız tutmaz. Bu şekilde şişime aktarıyorum. Örmeden sıra başına geliyorum. Bu şekilde sıra başına kadar geldim. Şimdi bu parça, sağ parçam, örgümün iyi yüzünü şöyle döndürüyorum. Diğer şöyle arkadaşlar, tekrar bu parçamın da iyi yüzünü arka parçamın üzerine koyuyorum şu şekilde. Yani şöyle iyi yüzleri birbirine bakacak şekilde
tutuyoruz ve buradaki ilmekleri de şöyle karşılıklı birleştiriyoruz. Şu şekilde önce önden sonra da arkadan birer tane ilmek alarak şöyle birleştiriyorum. Şöyle birleştirirken arkadaşlar buradaki ilmeği çok aşırı sıkı tutmayın. Çok aşırı gevşek de olmasın. İkisinin ortası kasmayacak şekilde ilmekleri birleştirelim. Bu şekilde tamamını birleştiriyoruz. Benim hırkamın sayılarında yapan arkadaşlar için 13 tane omuzda ilmeğimiz kaldı. Onları karşılıklı birleştirdim. Bu şekilde birleştiriyorum. Bir tane daha ve bir zincir çekerek buradaki ipimizi de kesiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi şu arka ortamızda kaç ilmeğimiz var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Bu ilmek bize fazla gelebilir. Biz arka ilmeklerini tamamını kullanmayabiliriz. Çünkü yakasını çok geniş olmasını istemiyorum. 4-5 yaş olduğu için buradaki ilmek sayısı bize çok fazla gelebilir arkadaşlar. Burada 18-16 o civarlarda bir ilmek yeterli gelir bize. Şimdi şu şekilde yaptığımızda şöyle şu şekilde tuttuğumda arkadaşlar bakın ön yaka oyuntusu ve arka kesimi şöyle bu şekilde bitirmiş olduk. Daha sonra buraya yaka ilmeklerini takacağız arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hırkamızın yakasını takacağız. Yaka takma işlemini sizlerle birlikte çalışacağız arkadaşlar. Daha önceki bölümlerde kol kesimlerini, yaka kesimlerini birlikte çalıştık. Bu cep çalışmasını beraber yaptık. Şimdi yaka çalışmasını yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yakayı takmak için ilk etapta ilmek sayısını hesap etmemiz gerekiyor. Buraya kaç ilmek yeterli gelir? Kestiğiniz bu yaka oyuntusunu şu aşağıdaki başladığımız lastiği kullanarak buraya kaç ilmek lastik atacağımızı şu şekilde ayarlıyoruz. Şöyle bakın şu genişlik yaka için ideal. Bunu hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 tane ilmek buraya atmam gerekiyor. 20 ilmekten fazla atmamamız gerekiyor arkadaşlar. Arkada da kaç ilmeğimiz kalmıştı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Arkada da 25 tane hazırda ilmeğimiz var. Bu 25 ilmek bize fazla gelebilir. Bunu da aynı şu şekilde hesap edeceğiz arkadaşlar. Şöyle 25 ilmeği sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 25 ilmek şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu genişlik. 25 ilmek arka için yeterli olur ama ben buralardan da ilmek alacağım için bu çoğalacak. Buradaki artan ilmekleri tekrardan bu arka ilmeklerden azaltacağız. Şimdi yaka takma işlemini başlatıyorum.
Arkadaşlar şöyle isterseniz bir tığ yardımı ile ilmekleri çıkartabilirsiniz. Hemen şöyle lastik ilmeğimden şöyle ilk ilmeğime takarak ipimi çıkartmaya başlıyorum. Şöyle hemen şuradan bağlayalım. Ve buradan 20 tane ilmeği çıkaralım arkadaşlar. Şöyle hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 hemen şuradan devam ediyorum. 9 10 şöyle arkadaşlar 11 12 13 14 15 16 17 şuradan bir tane daha alıyorum. 18 tane ilmeğe ulaştım arkadaşlar ve omuz boşluğuna geldim. 20 tane ilmek gerekiyordu bize ama 18 ilmek de yeterli olacaktır. Şimdi şuradan hemen 2 tane daha, şurada bakın arka kısımda 2 adet daha ilmek alıyorum ve şu şekilde arkadaşlar şurada boşluk olmayacak şekilde ilmek alalım. Şöyle bir, şuradan da 2. Şöyle bakın 2 adet de buradan ilmek aldım. Daha sonra bu ilmekleri şöyle misinalı şişime aktarıyorum. Çok fazla ilmek çıkarırsanız yaka geniş olur. Onun genişliğini ayarlamanız gerekiyor. Benim biraz önceki yaptığım gibi örgümün üzerine lastiğimi koyarak 20 ilmek hesap ettim arkadaşlar. 2 ilmek eksik geldi. O da çok önemli olmadığı için 2 ilmeği çıkartmadım. Ama eğer isterseniz bu aralardan birer tane daha koyarak 20 ilmeğe ulaşabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu arkadaki ilmekler şişimde duruyordu. Şöyle o ilmekleri de örüyorum. Şöyle şu şekilde diğer ön bandım için ilmek çıkaracağım. Burada şöyle 25 ilmeğimiz vardı. Şurada 2 ilmek çıkarttığım için herhangi bir yerden 2 ilmeği ben şöyle azaltıyorum. Buradan bir tane azalttım. Biraz ördükten sonra şöyle 2 ilmek daha azaltıyorum. Yani 25 ilmeğim sabit kalması gerekiyor. Daha sonra buradan da 2 ilmek çıkaracağım için arkadaşlar 2 ilmek daha azaltacağım buradan. Şimdi şöyle biraz 6-7 ilmek ördükten sonra 2 ilmeği yine birlikte örüyorum. Şu şekilde. Evet şöyle arkadaşlar tekrar 2-3 ilmek daha örüp 2 tane daha ilmeğimi kesiyorum. Ben toplamda yine 25 tane ilmeğim kalmış olacak. Şöyle tekrar buradan 2 ilmek daha çıkartıyorum. İlmek sayılarını iyi ayarlamazsanız yakanız çok geniş durur. O da çok hoş bir görüntü oluşturmaz arkadaşlar. Şöyle 2 ilmek de buradan çıkarttım ve şimdi arkada bu aradaki 4 ilmeği de azaltarak yine 25 ilmek sabit
kaldı. Tekrar bu ön bandımızdan 18 tane çıkaracağım arkadaşlar. Hemen şuradan başlayarak 1 2 şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle 11 12 13 14 15 16 17 tane ilmek çıkarttım. Bu aradan bir yerden arkadaşlar bir tane daha ilmek alacağım. Çünkü 18 tane ilmeğim olması gerekiyor. Şimdi tekrar ilmekleri şişime aktarıyorum. Şöyle. Ve bu ilmekleri, lastik ilmeklerini bu aynı ön bandımızda olduğu gibi örüyorum. Şimdi arkadaşlar ön bandımızda ne yaptık? 3 tane ilmeğimizi şöyle örmeden 1 2 ve 3 aldık. Bir tane düz örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir tane düz, bir tane örmeden aldım. Bir düz, bir tane örmeden alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir düz, bir tane örmeden aldım. Burada bir tane ben ilmek çıkaracağım. Çünkü bir ilmeğimiz eksikti biliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar şu aradan o ilmeği de şöyle alıyorum. Şu aradan şu ipimin geçtiği noktadan ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane arttıralım. Tekrar bir düz örmeden bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyin arkadaşlar. Bir düz, bir örmeden. Şimdi sıra sonuna geldik. Şu 3 tane ilmeği yine şu şekilde örmeden alıyorum ve dönüyorum. Şimdi şuradaki örmeden aldığımız ilmekleri ön yüzde şu şekilde örüyorum. Şu örmeden aldığım ters ilmeği bu yüzde örüyorum ve düz olanları da normal örüyorum. Bu yüzde bütün ilmekleri bir düz, bir ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Sıra başına kadar örelim. Arkadaşlar tekrar yine sıra başına geldik. İlk ilmeğimi 3 tane şu şekilde örmeden alıyorum. Düz olanları örüyorum. Ters olanları örmeden alıyorum. Düz olanları örüyorum. Ters olanları örmeden alıyorum. Bu ters yani ters yüzde giderken ters ilmekleri örmeden alıyoruz. İpin katına girdi arkadaşlar. Şöyle örmeden alıyoruz. Ama ön yüzde bütün ilmekleri bir ters bir düz olarak örüyoruz. Bu torba lastik gibi ama tam olarak torba lastik değil arkadaşlar. Çünkü torba lastikte her iki yüzden de ters ilmekler örmeden alınır. Bunda sadece ön yüzde örüyorum. Arka yüzde örmeden alıyorum. Ters yüzde örmeden alıyoruz. Ön yüzde örerek ve bu şekilde yaptığınızda
Bu lastiğinizin burasında herhangi bir sarkma oluşmaz. Gayet düzgün bir lastik elde edersiniz. Şimdi arkadaşlar burada bir tane düğme iliğimiz var. Ben belli aralıklarda açmıştım. Eğer isterseniz bu yakada da açabilirsiniz. Şimdi ben burayı bir miktar ilerledikten sonra, yani şu aşağıdaki lastiğin genişliği olana kadar öreceğim ve iliğimi koyacağım. Daha sonra da kesimini yapacağız arkadaşlar. Yakayı bu şekilde bitireceğiz. Siz de aynı bu şekilde ilerleyerek devam edin arkadaşlar. İstenilen uzunluğa geldiği zaman lastiğiniz, daha sonra toplayacağız. Şu şekilde bakın, gayet muntazam ve güzel bir yaka lastiği dizdik arkadaşlar. 18 önde, 25 tane de arkada oldu. Zaten aşağı yukarı 18, arka 25 veya ön 20, arka 30 gibi sayılarla karşılaşırsınız. İpinizin inceliğine ve şişinizin kalınlığına göre değişir. Aşağı yukarı sayılar budur arkadaşlar. Şimdi bunu istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Arkadaşlar, yaka örme işlemini tamamladım. Buradaki lastik kalınlığını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu kalınlıkta yaptım. Devrik yaka istiyorsanız biraz daha uzun örerek şöyle şu şekilde dönen yakalardan da yapabilirsiniz aynı işlem üzerinden. Şimdilik videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videoda da kol kesimlerini anlatacağım. Hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle takma kollu bebek hırkasının kol kesimini birlikte yapacağız. Daha önceki videolarımda hırkamızın şöyle şu şekilde ön parçası, kol kesimi, daha sonra cebin yapılışı ve arka parçanın kol oyuntusu ve sonra da yaka kesimi ve yaka ilmeklerinin takılışını ayrı video olarak yayınlamıştım arkadaşlar sizlere. Şimdi bu videoda da takma kollu bebek hırkasının kol kesimini anlatacağım. Bu yaptığımız hırka 5 yaş çocuklara uygun büyüklükte arkadaşlar. Siz kendi çocuğunuzun ölçüsüne göre başlayabilirsiniz. Şimdi kolu ilk etapta lastikten başladım ve yukarıya doğru 4 tane arttırma yaptıktan sonra istediğim genişliği yakaladım. Buradaki nokta, bu kolun şöyle şu genişliğini istediğiniz ölçüye gelene kadar sağdan ve soldan, şöyle sağ ve soldan arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle lastiği ördükten sonra bir 4 santimden sonra arttırıyoruz. Daha sonra da belli aralıklarla arttırma yapmaya devam ediyorsunuz. İnce iplerde daha fazla arttırma yapmanız gerekiyor. Kalın iplerde daha az arttırma yapmanız gerekiyor. Çünkü ince ipler daha geç ilerliyor. Kalın ipler daha hızlı ilerliyor. Onun için siz kendi ipinize ve şişinize göre arttırmalarınızı ayarlamanız gerekiyor. Şimdi arttırma işlemi bittikten sonra arkadaşlar kol kesme işlemini başlatıyoruz. Aynı bu önde ne yaptıysak kesimlerde, mesela ben burada 4, 3, 2 ve 1 olarak kesim yaptım. Aynı şekilde bu kolda da buradaki yaptığım işlemi uyguluyorum. Ne yapıyorum? 4, 3, 2, 1 olarak kesiyorum. Daha sonra kesmelerime 1, 1, 1 olarak devam ediyorum.
şöyle şuraya kol oyuntusuna kol kesmemizi şu şekilde yerleştirerek bu bir kesmelerimizi sürdürüyoruz. Ne zamana kadar? Kolun tam şurasına gelene kadar, yani şurada omuz hizasına gelene kadar kesmelerimizi sürdürüyoruz. Şuradaki kalan ilmekleri de buradaki şöyle boşluk olan yere dikeceğiz arkadaşlar. Bunları birlikte çalışacağız sizinle. Şimdi şu diğer kol parçamızda bu kesimleri nasıl yaptığımızı birlikte çalışalım. Arkadaşlar buradaki kesimimle koldaki oyuntum aynı olması gerekiyor. Burada 4 ile başladım. Aynı şekilde kolda da 4 tane keserek başlıyorum. Şöyle 1 2 3 4. Şöyle arkadaşlar 4 taneyi kestim. Şimdi bu sırayı düz bir şekilde örerek sıra başına geliyoruz. Tekrardan sıra başına geldim. Tersinden bu defa kesim yapacağım. Bu defa kesimimi şu şekilde önden alarak kesiyorum. Yine aynı burada da 4 tane ilmeğimi kesiyorum. Evet. Şimdi her iki tarafta da 4 ilmek kesmiş oldum arkadaşlar. Hem sağdan hem soldan. Yine tekrardan örgümüzü sıra başına kadar örüyoruz. Sıra başına kadar ördüm. Şimdi ikinci kesmemi yapıyorum. 4, 3, 2 olarak kesmiştim. Yine aynı şekilde burada da dörtlü kesimimden sonra üçlü kesimimi yapıyorum. 1 2 3. Tekrar arkadaşlar sıra başına kadar örüyoruz. Sıra başına kadar ördüm. Bu defa yine ters yüzünden 3 tane kesim yapıyorum. 1 2 3 ve tekrar yine sıra başına kadar örüyoruz. Şu şekilde arkadaşlar 4 3 yaptım. Şimdi 2 keseceğim. Şu şekilde 1 2. Şöyle arkadaşlar. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela ipiniz ince ise 5 ile de başlayabilirsiniz. Büyükler için çalışıyorsanız 5, 4, 3, 2 olarak ilerleyebilirsiniz. Daha sonra dediğim gibi bir azaltarak kol oyuntusunu veriyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra başına kadar örüyorum ve öbür tarafında da aynı 2 ilmeğimi ters yüzünden kesiyorum. Şimdi ters yüzünden de yine 2 ilmeğimi kesiyorum. 1 2. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada da aynı işlemi uygulamıştık. Kolda da aynı işlemi dikerken de şu şekilde buraya bu denk geliyor. Böyle tutarak bu kol oyuntusunu ön bedene ve kola birleştiriyoruz. Daha sonraki aşamalarımız arkadaşlar şöyle, bu kolda yaptığım gibi bir olarak kesmeye devam ediyorum. Ve şuraya tutuyorum kolumu. Burada 4, 3, 2 ve 1 olarak kesimimi yaptığım için bakın şöyle buraya diktiğimde oturuyor burası. Şimdi ben bunu
Burası omuz dikiş yerimiz. En az kolun şöyle iki parmak aşağısına kadar, şuraya kadar örmem gerekiyor. Kolumu biraz daha yükseltmem gerekiyor. Ve burada ki ilmeklerimde çok fazla kalmadığı için yine burada bir kesimime devam ediyorum. Bu aradaki ilmek sayımda şöyle 2, 4, 6, 8, 10 tane kalana kadar kesmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir keserek ilerleyelim. Arkadaşlar ben kolumu şöyle bir kesmeye devam ettim. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğim kaldı. Birer tane daha kesim yaptıktan sonra bırakacağım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle omzunda şu kadar yer kaldı. Buradaki ilmekleri buraya dikmek için buraya kadar kesim yapıyoruz. Bir de burada dikkat etmeniz gereken kural, buradaki ilmek her zaman 10 tane olmayabilir. Sizin şişiniz ve ipiniz ince ise daha fazla da ilmek kalabilir arkadaşlar. Buradaki ilmek sayısını, yani şu kol omuz çizgisinden, yani şu şekilde şu kadar gelecek şekilde buraya kaç ilmek gelecekse o kadar ilmeğiniz kalması gerekiyor burada sizin örgünüzde. Ama bu benim ördüğüm hırkanın aynısını çalışacaksanız ben 5 numara şiş ve şöyle kiloluk yünlerden kullanıyorum şu anda. Biraz kalın nako yünlerinin Elite Baby kalınlığında olabilir. 5 numara şiş ile bu ölçülerde örebilirsiniz arkadaşlar. Yani ipiniz kalın olacak. Bu ördüğüm ip kalın bir ip. Onun için ince bebe yünleriyle ölçüler değişebilir. Ama kesme sistemi, kurallar değişmez. Kurallar aynıdır. Sadece sayılar değişir. Onun için siz kendi örgünüze göre sayıları oturtmanız gerekiyor. Şimdi burayı ben bitirdim ve düz bir şekilde keseceğim. Daha sonra kolu bedene nasıl dikeceğiz onu birlikte yapacağız. Arkadaşlar kesimimi bitirdim. Bakın şu şekilde. Buraya geldiğim zaman buradaki kesimi şöyle denk getiriyoruz. Bunu nasıl dikeceğiz? Şöyle. Önce omuzu birleştiriyoruz. Kol altını birleştirmiyorum. Aynı şekilde bu kolun da yanlarını dikmiyorum. İlk önce şu kestiğim parçayı tam bu kolun şu orta noktasına şöyle yerleştiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Daha sonra da şöyle kolumu tutarak şu şekilde şöyle tutarak buraya dikiyorum. Önce sağ sonra sol olmak üzere dikeceğiz arkadaşlar. Şu anda yanımda toplu iğne olmadığı için bunu iğneleyemiyorum. Burayı iğnelersek her iki tarafı da daha rahat dikeriz. Şimdi ben tığ yardımıyla kolumu dikeceğim. Şöyle arkadaşlar, biliyorsunuz iyi yüzü birbirine bakacak şekilde şöyle tutuyoruz ve tığ yardımı ile dikmeye başlıyorum. Şu şekilde dikiyoruz. Dikkat edin, burada dikerken çekme yapmasın. Gayet burayı rahat bırakın. Şöyle ilmek kaydırma tekniğiyle dikiyorum. Şurayı da aynı zamanda ortalığı bir şekilde tutacağım arkadaşlar. Şöyle ve aşağıya doğru parmaklarınızla şu şekilde tutarak kolumuzu dikelim. Bu şekilde arkadaşlar dikiyoruz. Şöyle dikişimizi yaptık. Bakın arkadaşlar. Şöyle şu şekilde kolumuzu diktik. Şöyle bu orta
omuz çizgisi ve şu ortada kalan ilmeği her iki tarafa paylaştırarak diktim. Şöyle şu şekilde bakın, kolumuz şöyle vücuda oturmuş oldu arkadaşlar. Daha sonra da bunu şöyle biraz kaldıralım, daha net görür. Şöyle arkadaşlar, kol altından başlayarak bu tığ ile dikmeyi bilmeyenler aynı işlemi iğne ile de dikerek birleştirebilirler. Şu şekilde kolun ucundan başlayarak şu şekilde arkadaşlar, kol altından ve tekrar yanlardan dikerek örgümüzü birleştirmiş oluyoruz. Kol yapımı takma kollarda şu şekilde arkadaşlar, bakın gayet muntazam ve güzel oluyor. Şöyle bitmiş oluyor kolumuz. Videomuzun bu bölümünde de kol kesimini ve buraya nasıl dikileceğini öğrenmiş olduk. Bundan sonraki videoda arkadaşlar, bu çilekli hırka olarak başlamıştım ben. Çilekleri nasıl montajını yapacağız, onu birlikte çalışacağız ve düğmelerini dikeceğiz arkadaşlar. Şimdilik buradaki kol kesim ve dikim işlemini yaparak videomuzu bitirmiş olduk. Hepinize kolay gelsin diyorum. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.